Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi reçel dolu ve görseli harika bir kurabiye tarifi hazırladım. Böyle çok beğeneceğiniz ve her zaman yapmak isteyeceğiniz, ağızda eriyen bir kurabiye tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içinde oda sıcaklığında eritmiş olduğum 125 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir tane de yumurta ilave ettim. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Bir su bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Sizler buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi unumu almadan önce kabımın içindeki malzemelerimi bir karıştırmak istiyorum. Yeter, bu kadar karıştırdım. Burada 3,5 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde unumu ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne veya unumuzun kalitesinden kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Kurabiyemizin hamurunun kıvamı bu şekilde olacak. Yani dağılmayan toplu bir hamur elde etmeliyiz. Eğer hamurumuz dağılırsa asla kurabiyemizin şeklini veremeyiz. Bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat edin kesinlikle. Cevizden büyük bir parça hamurumdan böldüm ve avucumun içinde yuvarlıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine cevizden büyük bir parça aldım ve avucumun içinde yuvarlıyorum ve tepsimin içine alıyorum. Şimdi hemen böyle kabıma alıyorum ve tepsimi getiriyorum. Şimdi oklavamla ortasına bir çukurcuk açıyorum. Böyle bu şekilde. Oklavayla yapmak istemezseniz parmağınızla da bu çukurcuğu açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen göstereyim şu şekilde. Ben oklavayla yapmak istedim. Şimdi kurabiyemi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma katıp pişireceğim. Yaklaşık 10-15 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kurabiyemiz böyle normal kurabiyeler gibi kızarmayacak. Piştiğinden emin olduğunuzda kurabiyenizi fırından alın. Zaten piştiğinde de sizlere göstereceğim ne kadar pişmesi gerektiğini. Evet, kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Kurabiyemiz bu şekilde pişecek arkadaşlar. Yani çok kızarmayacak. Şimdi tamamen soğusun. Soğuduktan sonra kalan aşamasına devam edeceğim. Evet, kurabiyem tamamen soğudu. Şimdi hemen böyle burada yazdan hazırlamış olduğum çilek reçelim var arkadaşlar. Tanesiyle suyunu ayırdım. Suyunu gördüğünüz gibi kurabiyemde kullanacağım. Böyle birer çay kaşığı hepsine ilave ediyorum. Sizlerin böyle kendi yaptığınız reçeliniz yoksa eğer
Marketten aldığınız reçellerden de olur. Yani şart değil, illaki kendi yaptığınız reçeli kullanmanız. Bunu da belirtmiş olayım. Ve yine hemen bunu da belirteyim. Sadece çilek reçeli kullanmaya bilirsiniz. Diğer farklı reçellerden de kullanabilirsiniz. Ben çilek reçeli vardı. Çilek reçelini kullanıyorum. Evet, reçelimi ilave ettim. Şimdi böyle Antep fıstığı ilave ediyorum. Sizler Antep fıstığı kullanmak zorunda değilsiniz. Ben görseli güzel olsun diye kullanıyorum. Yani kullanmanız şart değil. Eğer seviyorsanız böyle benim gibi süslemeyi kullanabilirsiniz. Evet, kurabiyemiz hazır. Şimdi hemen böyle iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani kesinlikle çok güzel bir kurabiye oldu arkadaşlar. Hem de yapılışı çok kolay ve lezzeti de yapılışı kadar çok güzel, böyle ağızda eriyen bir kurabiye oldu. Reçelle hemen şöyle göstereyim. Yani bakar mısınız? İçi dışı kıyır kıyır ve bir de arkadaşlar asla uzun süre bayatlamıyor. Yani bir ay kalsa da kesinlikle bayatlamıyor. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani böyle içi de reçele doyan bir kurabiye tarifi. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen şöyle göstereyim, ya bakar mısınız? Un gibi de dağılıyor kurabiyemiz. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi de sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla bütün tariflerimi yapabilirsiniz. Aklınıza takılan sorularınız da olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Ve beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.